Bugün makine öğrenmesi gelişimini göreceğiz ve bir projeyle konumuzu bitireceğiz. Önceleri biz help ve formlardan yardım alırdık. İşte MATLAB'ın, Python'ın dokümantasyonunu okurduk. Stack Overflow'a girer ve help ve dokümantasyonunu okuyarak yapay zeka projelerini, makine öğrenmesi veri bilimi projelerini yürütürdük. Sonrasında 2 sene önce LLM modelleri hayatımıza girdi. LLM modelleriyle beraber ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle büyük dil modelleri ile kodları yazmaya başladık. Artık biz ChatGPT'ye söylüyorduk, DeepSeek'e, Cloud'a söylüyoruz ve Cloud bize kodları yazıyor. Biz bu kodları Python'a yapıştırıyorduk. Artık bunu da geçmeye başladık. Önceleri Copilot vardı Visual Studio Code'da çalışan. Şimdilerde artık 3. aşamaya geçmiş olduk ve AI editörler var. Windsurf ve Cursor gibi AI destekli editörler ile kodlarla beraber dosyaları da oluşturuyor. Artık dosyalarımıza atıyoruz. Bu dosyaya göre şunları yap dediğimizde AI editörler bizim bu işlemlerimizi yapıyor. Dördüncü aşama ise ne olacağını bilmediğimiz için böyle yazdım. Aldığım kısımda dörtlü bir yapı vardı ve ben de bunu bozmak istemedim ve nereye gittiğini şu anda bilmiyoruz. Yol haritasının sonu nereye çıkacak? Şu anda bunu bilecek durumumuz yok. Çok inanılmaz bir gelişme var ama bugün size Windsurf ile bir veri bilimi projesini kolay bir şekilde hiç kod yazmadan nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle Windsurf AI diye yazdığımızda ilk çıkan Codium'un web sitesine tıklıyoruz. Bizi böyle bir alan karşılıyor. Buradan download ettiğimizde Windsurf'ü download ediyoruz ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu zaten basit bir kurulumu var ve kurulumunu yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Bu ekran kod yazmaya alışık olanların aşina olduğu bir ekrandır. Visual Studio Code'a benzer bir yapısı var. Kursor kullandıysanız Cursor ayında benzeri bir yapısı olduğunu görüyoruz. File'dan geliyoruz ve Open Folder'ı seçiyoruz. Yeni bir klasör açıyoruz. File'dan Open Folder'ı seçiyoruz ve burada önümüze gelen kısımdan biz dosyamızı seçiyoruz. İstanbul Konut Fiyat Tahmini isimli dosyamızı seçtik ve bu dosyada Konut XDSX isimli bir dosya var. Ve bu dosyanın içinde İstanbul'a ait B ile başlayan ilçelerin yaklaşık 9.000 tane konutun fiyat bilgileri var. Biz bu konuta ait bilgileri tahminleyeceğiz. İçinde ne olduğunu da bakalım. Evet, konut dosyamızda fiyat var, ilçe var, mahalle var, metrekare var, oda sayısı var, yaş ve bulunduğu kat var. Biz bunları tahminlemesini isteyeceğiz. Şunları enkod ettireceğiz ve sayısallaştıracağız. Sonrasında metrekare oda sayısı, yaş ve bulunduğu kat ve bu bilgilerle beraber e, makine öğrenmesi modelini kuracağız, eğiteceğiz ve hiç görmediği bilgilere sahip konuta ait fiyatları çıkarmasını isteyeceğiz. Bakalım bunu ne kadar başarabilecek. Şimdi bu dosyayı da kapatıyoruz ve Cursor AI'ın ve Windsurf AI'yı kullanmaya başlıyoruz. Evet, kısmımız burası. Burada bizler chat kısmından şu anda write kısmında yazıyoruz. Şu anda write kısmında yazıyoruz. Çünkü bizim dosyalarımızı oluşturacak. İstanbul Konut Fiyat Tahmini isimli klasörün içine atacak. Daha sonra Eda yap. Eda dediğimiz Exploratory Data Analyze diye geçiyor ve keşifsel data analizi yapıyor. Bu datamızda içinde ne var, ne yok, istatistiksel bilgileri nedir, grafiksel durumları nedir görselleştirecek ve bize sunacak. Önceleri dediğimiz gibi bunları kodları biz kendimiz ChatGPT'ye yazdırıp Python'a atıyorduk. Şimdi artık buna yapmaya gerek kalmayacak. Bakalım. Evet, bakın ara sıra bizden bu şekilde kabuller isteyecek. Kabulleri verelim. Çalışmaya devam ediyor. Evet, bakın şurada bir hata oluştu. Önceleri bu hataları biz tek tek kendimiz çözüyorduk. Ama artık kendisi bu hataların nereden kaynaklandığını buluyor ve script'i güncelliyor. Bakalım ne yapıyor? Edit ediyor. Şu anda koda tekrar bakıyor. 60 satır kodu yazmış durumda. Bakın şurada conntextSX'i okudu. Önceleri bu K büyük olduğu için, böyle bir dosya bulamadığı için problem çıkarmıştı. Evet, veri setinde bazı dönüşümlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Çünkü okuyamıyor. Bakın package'de bahçeli evlerde problem olduğunu söylüyor. Evet. Python Ada Analysis.py'yi düzenliyor.
Bahçeli Evler'de 1391, Beylikdüzü'nde 1386, Beşiktaş'ta 816, Büyükçekmece'de 713, Beyoğlu'nda 699 evin olduğunu söyledi bize. Ve istatistiksel analizleri bakın getiriyor, yorumluyor. Bunları önceleri hepsini tek tek kendimiz yapıyorduk, bakıyorduk. Bakalım Blocks'ta kutu grafiğine baktığımız itibariyle genel ortalama 2,5 milyonla 2 milyon 700 binle 10 milyon arasında değiştiğini ama şu şekilde outlier değerler olduğunu görüyoruz. 8 milyon arasında evlerin fiyatlarının değiştiğini görmekteyiz. Ortalama 5 milyon civarında olduğunu ve 20 milyona kadar da bazı outlier değerleri olduğunu görmekteyiz. Metrekarede ise genelde 100 metrekare civarında toplandığını görüyoruz. Ama 700-800 metrekareye kadar outlier değerlerinin olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde bu kutu grafiklerini böyle okuyoruz. Bakın bu kutu grafikler falan hepsini kendisi oluşturdu şu anda. Evet, ilçelere göre ortalama konut fiyatları grafiğini çıkarmış durumda. En yüksek 10 milyon ortalamayla Beşiktaş, sonra Bakırköy yine 10 milyon ortalamanın üstünde Bakırköy'ün olduğunu görüyoruz. Bayrampaşa'da ise evlerin ortalama fiyatlarının 4 milyon civarında olduğunu görmekteyiz. Korelasyon matrisine baktığımızda metrekarenin fiyatla %43 gibi bir ilişkisinin pozitif yönde, fiyat etkileyen en büyük faktörün metrekare olduğunu, sonra oda sayısının olduğunu, sonra yaşın olduğunu, çok az da yaşın etkilediğini görmekteyiz. Fiyat metrekare ilişkisi grafiğine baktığımızda da işte bu şekilde bir grafik bizi karşılamakta. Genelde fiyatların, metrekarelerin 100 metrekare civarında yoğunlaştığını görmekteyiz. Bakın 3 milyonluk evlerde de bir yoğunluk var. İp gibi çizgiye dizilmişler. Ama 700 metrekarelik evlerinde olduğunu görmekteyiz. Metrekarede ise yine 100 metrekare civarında çok fazla yoğunlaştığını, işte fiyatlarda ise 3 milyon civarında bakın inanılmaz bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Evet, bakın bu kodların hepsini şu anda kendisi yaptı. Windsurf yapmaktadır. Windsurf ücretsiz bir uygulama değil. Bakalım. Windsurf'ın pricing'ine bakalım. Ben şu anda deneme sürümünü kullanmaktayım. İşte şurada 15 günlük bir deneme sürümü. İşte burada yazdığı miktar kadar kullanımlar yaptım. Hemen hemen 1/3'ünü şu anda kullandım. Yeterli geldi ilk etapta. Beğenilirse hani pro versiyonda geçilebilir. Biraz daha ilerletelim. Hani bir veri bilim projesini ucudan nasıl yöneteceğimiz konusunda size yardımcı olayım. Biz bunları çalışmamıza koyabilecek düzeye geldi grafikler. İstediğimiz grafikleri elde ettik ve istatistiksel grafikler, tanımlayıcı istatistik bilgileri de şu anda olduğunu görmekteyiz. Ne yapalım? Şimdi diyelim ki ilçe ve mahalleyi enkod etsin. İlçe ve mahalle bilgilerini enkod et. Çünkü şimdi ilçe ve mahalleler sayısal olarak işte diyelim ki Beylikdüzü, Bahçelievler şeklinde yazıyor. İşte Bahçelievlere 1 yazacak, Beylikdüzü'ye 2 yazacak. İşte mahallelerini 1, 2, 3, 4 diye yapacak. Yani bunları sayısallaştıracak ki makine öğrenmesi modeli bunu anlayabilsin. Şimdi bunu istedik. Ya bunları kendisinin oluşturabilmiş olması çok güzel. Tek tek biz kendimiz bunu yapmamıza gerek bırakmıyor. Kendisi bu dosyanın hepsini hazırlıyor. Yani neredeyse bunu bir makaleye çevir dediğimizde çevirecek düzeye getirecek neredeyse. Öyle şu anda gidiyor. Bakın şu anda bu şeyleri incelediğimiz itibariyle eksik verinin olmadığını söylüyor bize ve sayısal değişkenlerin özetini, tanımlayıcı istatistikleri şu anda yapmış durumda bize. Ortalamanın fiyat ortalamasının 6 milyon 800 bin gibi olduğunu, metrekare ortalamasının 133 olduğunu görmekteyiz. Geldi, evet. Ne diyor? Enkod işlem başarıyla tamamlandı. Kategorik değişkenler, bakın ilçe ve mahalle kategorik değişkenleri sayısal değişkenlere dönüştürüldü. Tamam, istediğimiz şeylerden birisi buydu. Her bir kategorik değişken için enkod eşleşmeleri gösterildi. Evet, 0-8 arası değişti. Mahallede 168 farklı mahalle olduğunu söyledi ve tekrar bize bir korelasyon matrisini oluşturdu. Bakalım fiyat metrekare, bunlarda bir değişiklik var mı? Tamam. Evet, şimdi bunları buldu. Random Forest ile makine öğrenmesi modelini kur ve tahmin yap. Regresyon grafiğini çiz dedik ve Enter'a bastık. Şu an itibariyle
Biz artık makine öğrenmesi modelini kurmaya başlayacak bizim için. İşte %80'ini eğitim ayıracak, %20'sini test ayıracak ve sonuçlara bakacak. Muhtemelen verirse rekare değerini bize verecek. Biz o hata metriklerin hesaplamasını isteyeceğiz. Bakalım bu konuda ne kadar başarılı olacak. Evet, rekare %74 çıktı. Bu rekareyi iyileştirme adına bazı çalışmalarda bulunuyor. Rekare dediğimiz işte bir modelin açıklayabilme gücünü gösterir bize. Doğru yaklaştırmaya 85-90'a doğru yaklaştırmaya çalışacağız. Bu zaten bize bakın öneriyor ne yapacağını. Daha fazla özellik mühendisi, aykırı değerlerin temizlenmesi, farklı modellerin kullanılması. Biz şu anda şunu yapacağız. Aykırı değerleri temizleyeceğiz. Aykırı değerleri temizleme dediğimiz iş neydi? Tekrar hatırlayalım. Daha önceki videolarımızda var. Fakat hemen bakalım. Şimdi aykırı değerleri temizlerken ne olacak? Bakın şuradan diyelim ki 300 metrekareden fazlaları temizleyecek. Yani şunlar bizim aykırı değer. Yani 700 metrekarelik bir evin fiyatını tahmin etmesi zor yani. Biz de bugün tahmin edemeyiz. Makine öğrenmesi de tahmin edemez. Dolayısıyla biz aykırı değerleri temizleyerek işte yaş olarak olsun, metrekare olarak olsun bunları temizleyerek daha iyi öğrenmesini sağlayacağız. Şimdi ne dedik? Aykırı değerleri temizlenmesini kopyalayalım, aşağı yapıştıralım. Diyelim ki aykırı değerleri temizlenmesi aşamasına geç diyelim. Bakalım aykırı değerleri ne kadar temizleyecek, nasıl değişti. Bu arada da biz şuralara bakalım. Aykırı özelliklere baktığımızda zaten hani metrekarenin en çok etkilediğini söylemiştik. Sonra ilçe encoding etkiliyor. Bakın ilçesi tabii ki fiyat etkileyecek ana unsurlardan birisi olacak. Mahalle encoding yine etkiliyor. Yaş, oda sayısı daha da az oluyor bakın ama en çok metrekarenin etkilendiğini söyleyebiliriz. Evet, bu önceki hani %74 rekaresi %74 olanın tahmin grafiğini yapmış oldu. Bakın şuraları daha güzel tahminlediğini görüyoruz. Çünkü burada daha fazla konut var. Bunu rahat tahminliyor. Ama şu taraflarda dağıldığını görmekteyiz. Fiyat arttıkça daha az konut olduğu için bu konutların fiyatını tahmin etmekte zorluk çekiyor ve dağılıyor. Biz işte aykırı değerleri temizleyerek şuradaki şu dağılmayı biraz daha azaltmayı planlıyoruz. Oluşturdu. Çıkartılan bakın 864 tane veriyi çıkarttığını söylüyor. Rekare değerini artırabilmeyi başarmış olacak mı? Kadar %1,27 kadarını değiştirmiş, çıkartmış. Bu çok az aslında. Biraz daha fazla aykırı değer temizlemesini bekleriz ki daha iyi sonuçlar elde edebilmiş olsun. Bakın akıllı bir model olduğu için şimdi temizlenmiş veriyle Random Forest modelini tekrar kuralım. Ya ben ona temizle dedim. Tekrar modeli kur eğit demedim ama kendisi yani bu aykırı değerler ne için temizleniyor? Yeni model kurup daha iyi sonuçlar elde etmek için. İşte bunu kendisi planlıyor. Bakın Python Random Forest cleanit.py isimli dosyayı oluşturuyor ve artık modeli burada kuruyor. Rekare 71'e düştü. Mesela istediğimiz sonuç olmadı bu. 74'ten 71'e düştü. Kesinlikle beklediğimiz bir sonuç değil. Biz 80'e doğru gitmesini istiyoruz. Farklı şeyler yapacağız. Mesela şurayı yanlış yapıyor. Yanlış söylüyor bakın. Yapay zeka hala yanlış işler yapabiliyor. Hani siz hiçbir şey bilmeden yapay zekaya analiz yaptırdığınızda problem yaşayacaksınız. Şimdi rekor biraz düştü diyor. 74'ten 71'e. Bu normal. Çünkü diyor aykırı değerler çıkarıldığı için veri seti daha homojen hale geldi. Model artık daha tutarlı ve güvenilir tahminler yapıyor. Hayır, rekare 74'ten 80'e doğru gitseydi şu söylediği doğru olacaktı. Yani siz bunun söylediğine inanamazsınız. Yani sürekli inanamayız. Biz yapay zekanın söylediğiyle amel edemeyiz. Hani yapay zekanın yaptığı tahminler, analizler, yorumları direkt çalışmalarımıza koyamayız. Onun için bunların metodolojisini bilmek zorundayız. Makine öğrenmesi modelleri nasıl çalışır, sebep sonuç ilişkisi nasıl kurulur bunları bilmemiz gerekiyor. Yoksa yanlış yaparız. Her şeyi AI'ya teslim ettiğimiz zaman problem yaşarız. Burada mesela hata yaptı. Bakın oda sayısını 5'ten sonraları temizlemiş. Ama fiyatta mesela 17,5 fiyatı temizlememiş. Bak metrekarede ne yapmış? 250'den sonraları temizlemiş. Yaşta 70'ten fazlaları temizlemiş. Şimdi işte biraz daha veri setinin tutarlı olduğunu görüyoruz. Ama veri setinin sayısı azaldığı için biraz daha tahminler düşmüş olabilir. Biz biraz daha bakalım. Şimdi burada söylediklerini hepsini daha önce ben denemiştim. Hiperparametre optimizasyonu çok fazla işe yaramadı.
Yeni özellikler eklenmesi de aman aman çok artırmadı. Yani yüzde yarım, yüzde bir kadar artırdığını söyleyebiliriz. Biz yine outlier değerleri temizleyerek biraz daha bir şeyler yapmalıyız. Şimdi daha önceki bu konudaki eğitim serisinde anlattığım gibi ilçe bazlı outlier'ları temizleyerek devam etmek istediğimizi söyleyelim. Evet, şimdi ilçe bazlı outlier'ları temizle. Buna göre modeli tekrar kur dedim. Evet, şimdi buralarda bazı yerler daha temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü %74'ten 71'e düştü. Bunu artıracağız. %80'lere taşımayı planlıyoruz. Bakın ne kadar dosya oluşturdu. Her bir şey için, her bir çalışma için ayrı ayrı dosyalar oluşturmuş oldu. Bunları hani ihtiyacımız olan, güzel olan, beğendiklerimizi çalışmamıza alabiliriz, dahil edebiliriz akademik çalışmamıza. Evet, şimdi ne yaptık? Bize bakın diyor Python Clean Outlier by Restriction diyor. Hani ilçelere göre bir şeylerde azalma yaptığını 1850 kadar bakın %13 kadar şu anda veriyi çıkardı. İlçe bazlı outlier'ları temizlemesini istedim ve bu outlier'ları temizledi. Şimdi temizlenmiş veri ile Random Forest modelini tekrar kuruyor. Şu korelasyon matrisi şu an itibariyle güzel oldu. Fiyat, metrekare, oda sayısı, yaş. İlçe encoded ve mahalle encoded. Aslında mesela ilçe ile arasında korelasyonun %12 civarında pozitif bir korelasyon olduğunu söylüyor. Aslında normalde yaşlı da negatif bir korelasyon çıkıyordu ama burada mesela şu anda pozitif çıktı bir miktar. Çünkü yaş arttıkça fiyat azalacak ama burada binde 6 gibi bir yaşın pozitif yönde etkilediğini görmüş oluyoruz. Outlier sonrası %71'e düşmüş olan R karemizi %73.63'e 69'a çıkardığını söylüyor. Evet, bu şekilde R kare değerini artırıyoruz. İşte özellik mühendisliğiyle yeni özellikleri etkileyerek hiper parametre optimizasyonu ile yeni parametreler ekleyerek parametreleri optimize ederek Random Forest'in veya XGBoost gibi Decision Tree gibi farklı modelleri kullanarak yine R kare değerini artırabiliriz. Modelin açıklayıcı gücünü artırabiliriz. Sonrasında hibrit model olarak deneyebiliriz. Hibrit modellerle beraber bu modeli daha iyi hale nasıl getiririz ona bakılırız. İşte Random Forest'e Decision Tree'yi birleştiririz ve Stacking regresyon ile beraber daha iyi sonuç üretmesini isteyebiliriz. Bu artık bizim elimizde. Windsurf'ı çok beğendim. Gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. İş yükümü çok azalttığını düşünüyorum. Büyük projelerde biraz zorlandığını gördüm. Büyük projeler olan makine öğrenmesi modellerinde biraz dağıldı. Bu tarz projeleri yürütebilecek bilgi birikimi reasoning'e sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizler de yapay zeka projelerinde Windsurf'ı kullanabilirsiniz. Yeteri kadar yorum gelirse, beğeniyle alırsak kursör ile de yapay zeka projeleri nasıl yöneteceğiniz konusunda video çekebilirim. İstanbul konut projeleriyle ilgili ciddi bir eğitim materyali hazırlamıştım. YouTube kanalımızda bu mevcut. Bu kanaldan bakıp bir konut fiyat tahmin projesinin uçtan uca verilerin kazındığı bu verilerin internet ortamında bir app'e dönüşmesi süreçlerini anlattığımız bir video serisi var. Onun da linkini hem aşağıya bırakıyorum hem de buradaki kartlardan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Video altına yorum yazarsanız hangi konularda video yapılması konusunda bu konularda video yapabiliriz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben DeepMind AI'dan Yunus Makas. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.